kadar kurnazca, o kadar sinsice iş yapıyor ki. Efendim diyor, ben deniz memelerini koruyacağım diyor. Bir kaya parçası deyip geçme. Bir kaya parçası dediğin yer bir Gemlik ilçesini köyleriyle birlikte neredeyse Yalova iline yakın bir alanı vatan toprağı yapıyor. Bizim denizler diye konferans yapılıyor. Konferansın açılış konuşmasını kim yapıyor biliyor musun? Ben sana söyleyeyim şimdi. Yapan Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartolomeos yapıyor. Şu bölge, bak. Bu bölge deniz parkı. O zaman buralarda tatbikat yapamadıktan sonra, giremedikten sonra, balıkçılarımız çıkıp burada avlama yapamadıktan sonra bu deniz bizim de olmuyor ki. Abilerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine haritanın başındayız sizlerle. Biraz gündeme ilişkin bir konu ama çok da konuşulmayan alanları da var aslında. Biraz bilgilendirici bir içerikte olsun istiyoruz. Yunanistan Ege için aslında gündeme getirdiği o deniz parkı meselesi. İzleyicilerimiz de biraz yabancısı da olabilir ya da Türkiye için ne anlama gelir biraz da onu da konuşacağız ama deniz parkı neresidir, önemi nedir, Yunanistan neden bunu gündeme getirdi? Özellikle bu ay içerisinde, bu ay sonuna doğru da bir tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Hangi bölgeler orası? Bir oradan görerek başlayarak aslında analiz edebiliriz. Önce şunu söyleyelim. Mekan isimlerinin hafızası, mekanların da ruhu vardır. Dolayısıyla hangi ismi kullandığınız çok önemlidir. Yani mekan isimlerinin, şehir isimlerinin, deniz isimlerinin, bölge isimlerinin hafızaları bir tarihi çağırır. O yüzden ben Türkçe mekan isimleri, bölge isimleri, deniz isimlerinin kullanılması taraftarıyım. Mesela çok basit bir anlamda söyleyeyim. İstanbul dediğiniz zaman Türk hafızasını çağırırsınız. Evet. İslam hafızasını çağırırsınız. Ama Konstantinopol derseniz başka bir hafızayı çağırırsınız. İstanbul Boğazı derseniz Türk hafızasını çağırırsınız. Ama Bosforus derseniz başka bir hafızayı çağırırsınız. İzmir derseniz Türk hafızasını çağırırsınız. Ama Simirna derseniz başka bir hafızayı çağırırsınız. O yüzden ben de atalarımızın kullandığı Adalar Denizi ismini kullanıyorum Ege Denizi yerine. Lozan Anlaşması'nın orijinal Türkçesinde de zaten Adalar Denizi geçer. O yüzden Ege Denizi yerine ben Adalar Denizi demeyi tercih ediyorum. Onu bir kere baştan söyleyelim. Şimdi bu deniz konusu son derece önemli. İşte Adalar Denizi dediğimiz bölge şu bölgedir. Ve sınırları bize göre, bizim çizdiğimiz sınıra göre en dıştaki adalardan Akyarburnu'na kadar olan bölgedir. Yani şunun içerisinde kalan alan Adalar Denizi'dir. Evet. Şimdi neden bir kere bu sınır dışarıdan 2010 yılında çizilmiştir bu sınır. Ben o zaman görevdeydim. Uluslararası Hidrografi Örgütü'ne bildirdik. Çünkü bu adaların bir kısmı Akdeniz'dedir, bir kısmı Adalar Denizi'ndedir falan tartışması olmasın diye bu adaların en dıştan geçen hattını Mora Yarımadası'ndan başlayarak Akyarburnu'nda neticelendirecek şekilde olan hat bir kere tartışmasız bütün adaları Adalar Denizi'nin içerisinde bırakmıştır. Yani geniş bir küme çiziyoruz aslında. Geniş bir küme çiziyoruz ve karasuyu mesela Akdeniz'de karasuyu 12 mildi de bilmem Adalar Denizi'nde 6 mildi de tartışması olmasın ve Yunanistan da şunu söylemesin yani bizi kandırmacasına. Ben bunların karasularını arttırdığımda Akdeniz'deki karasularını arttırmış olurum. Adalar Denizi'nde değil demesin diye gerçekçi ve olması gereken şekilde bu sınır hattını biz Uluslararası Hidrografi Örgütü'ne bildirdik. Ama Yunanistan'ın oradaki sınır hattı nasıl? Bizim çizdiğimiz küme burası onlar da şöyle diyorlar. Onlar şunun ortasından geçirmeye çalışıyorlar. Yani biz adaların en dışından geçiriyoruz ya. Şöyle. Onlar da şöyle geçirmeye çalışıyorlar. Ortadan. Neden nedir? Ya bir adayı bölmek... Neden? Çünkü diyor ki bunun üstü yarısı Adalar Denizi'nde kalır, diğer yarısı Akdeniz'de kalır. Ve burasını ben Akdeniz kabul ederim. Bu adaların bu tarafa bakan yüzünü. Bu tarafa bakan yüzünü de Adalar Denizi kabul ederim. O zaman şöyle olur. Buradaki Akdeniz'deki yani Türkiye'nin 1995 kararı var değil mi? 1995'te Adalar Denizi'nde karasuların 6 milin üzerine çıkartılması bir savaş sebebi sayılabilecek noktadadır anlamına gelen 1995 Türkiye Büyük Millet Meclisi deklarasyonu var. Ama bu deklarasyonu delmek için Yunanistan şöyle yapıyor. Diyor ki tamam ben o deklarasyona ben bu mesajı aldım. Burada arttırmıyorum ama burada arttırıyorum. Çünkü burası benim Akdeniz'e bakan adalarımın yüzeyi ve 12 mile burada çıkartıyorum dediği an şuralarda arttırdığı an bizim şu boğazlar kapanıyor.
Evet, Türkiye'yi sıkıştırmış oluyor Türkiye aslında. sıkıştırıyor. Buradan çıkış yapamıyoruz. Gemilerimiz, uçaklarımız vesairemiz transit geçiş hakkı kullanacaklar falan. Yani büyük bir hengame, büyük bir sıkışıklığa neden oluyor. Şimdi gelelim Yunanistan'ın klasik davranış tarzına. Şimdi burada çok uyanık olmak lazımdır. Yunanistan burayı, bu Adalar Denizi'ni bir Yunan gölü olarak görmeye çalışmaktadır. Ve ifadesi de şudur aslında. Ben aslında bir takım ada devletiyim. Japonya, Filipinler, Endonezya gibi. Sadece adalardan oluşan bir devlet gibi kabul edin beni. Halbuki Yunanistan adaları olan bir yarımada devletidir. Türkiye gibi, Hırvatistan gibi, İtalya gibi, Japonya, Endonezya, Filipinler gibi sadece adalardan oluşan bir devlet değildir. O yüzden ülkenin dış sınırı en dıştaki adaları birleştiren hat değildir. Halbuki Yunanistan hukuksuzca deniz hukukuna aykırı olarak beni bir takıma da devleti kabul edin. Japonya gibi, Filipinler gibi, Endonezya gibi. Ülkemin sınırını da böyle bir kabulde ben en dıştaki adalarımı birleştiren hattı ülke sınırım olarak kabul ederim ve bunun içerisindeki bütün bu alanlar benim toprağım gibidir. Ülkemin yüz ölçümü içerisindedir diyor. Sevilla Üniversitesi haritasının mantığı da böyledir. Sipariş de çizilmiştir. Yani Yunanistan bir takımada devleti olduğu hukuksuz iddiasıyla sınırının da Yunanistan ülke sınırı, mesela bizim ülke sınırımız neresi? Burası. Evet. Böyle gidiyor. Yunanistan takımada devleti diyerek, yani bizim ülke sınırımız böyle böyle giderken Yunanistan ülke sınırını burası değil, şurası kabul ediyor. Peki bunu değiştirmek mümkün mü? Yani kabul Türkiye gibi etmeyeceğiz. değilim de Japonya gibiyim dediğinde... Ay zaten dünyada kabul ettirememiş bunu. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi görüşmelerinde kabul ettirememiş bunu. Bunu saf Türklere kabul ettiririm iddiasındalar bunlar baskıyla. Ve ne kopartırsam kârdır anlayışıyla. Ve ülke sınırını burasını kabul edince Mısır'la da Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle de Libya ile de böyle anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Bunu yaptığı takdirde, kabul edildiği takdirde ortaya Sevilla Üniversitesi haritası çıkıyor. O harita ne devam edelim? Bir parantez açsak. O da şu, 2001 yılında Yunanistan çok uzak görüşlü bir diplomasi yürütüyor bu konuda. Sevilla Üniversitesi'ne, İspanya'daki Sevilla Üniversitesi'ndeki 2 akademisyene sipariş bir harita yaptırıyor. Bak, Atina Üniversitesi'nde değil, Selanik Üniversitesi'nde değil. Gidiyor yurt dışında bir üniversiteye. Diyor ki, beni takımada devleti gibi kabul edecek şekilde bir deniz yetki alanı, münhasır ekonomik bölge haritası çizin Doğu Akdeniz'de diyor. Ve bunu Sevilla Üniversitesi, bir İspanyol üniversitesi haritası olarak yayınlatıyorlar. Çok enteresan. Ve önümüze, ya bu Yunanlılar da çizmedi bunu, İspanyollar çizdi diye önümüze kendileri getirip koyuyorlar. Uluslararası bir etkisi varmış gibi aslında çalışmanın. Ama Avrupa Birliği'ne de bunu lanse ediyorlar. Avrupa Birliği'nin enerji haritaları, her şey. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede bu haritadan sonra, bu haritaya göre yapılıyor. Türkiye sadece itiraz ediyor. İşte ben bu itirazı yetersiz bulduğum için ortaya Türkiye'nin de Mavi Vatan haritası budur diye bir harita koydum. Yani senin haritan buysa bizim de bir haritamız vardır ve hukuka uygundur diye bir harita koydum. Şimdi bu haritaya göre gelecek olursak bizim Mavi Vatan haritamıza göre bu Adalar Denizi'ndeki genişlik, bu genişlik şuradaki, tam bunda belli olmuyor ama şöyle çizelim. Bu genişlik ortalama 150 mildir. 150 mil. Şimdi bu 150 mil aslında her iki ana karanın kıta sahanlıklarının birbirinin içine girdiğini gösterir. Neden? Çünkü kıta sahanlığı dediğimiz, yani ana karanın denizin altında uzayan kısmı, evlerin sahanlıkları, evlerin hayatları, eskileri hayat der. Bahçeye böyle avluları, avlusu gibidir yani. Bu denizin dibine girer, devam eder. Bu 200 mile kadar uzanır. 200 mil. Burası da 200 mil uzanır. Yani aslında 400 millik bir 400 alan millik olması alan gerekiyor. olması lazım. Ama burası 150 mil ortalama. Yani iki devletin de ana karanında kıta sahanlığı birbirinin içerisine girmiş durumdadır. O zaman bu adaların
bu adalar ana karaların kıta sahanlığında oluşmuş, neşet etmiş adalardır. O yüzden bunların ayrıca karasuların ötesinde bir münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığı olamaz. Çünkü ana karaların kıta sahanlığı devam etmektedir. Onun altını çizerim. Burada ama Türkiye bunu sayıyor ama Yunan tarafları saymıyor. Yunan diyor ki zaten takımada devletiyim, burası bir Yunan gölüdür diyor. Senin şuradan Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ayağını denize dahi uzatamazsın diyor. Neden? Çünkü ben bir takımada devletiyim. O suların hepsi benim, senin kıyına vuran sular da benim diyor. Onun için Sevilla Üniversitesi haritasında kara suları bile yoktur. Çok dikkat etmek lazımdır böyle şeyler. Peki Yunanistan bunu nasıl hayata geçiriyor? Çok enteresan. Yunanistan bunu nasıl hayata geçiriyor biliyor musun? O kadar kurnazca, o kadar sinsice iş yapıyor ki. Efendim diyor, ben deniz memelerini koruyacağım diyor. AKOBAMS diye bir anlaşma. Deniz memeleri koruma alanı ilan ediyor. Deniz memelerini koruma. Kim bunlar? Fok balıkları. Burada ana yunuslar. Bunları koruyacağım diyor. Ve burada koruma alanları oluşturuyorum diyor. Açık deniz alanlarında koruma alanları oluşturarak orayı aslında kendi yetkisindeymiş gibi gösteriyor. Bizim bazı saflar da bu koruma alanları çok iyi bir şey, bu deniz memelerini koruyalım diyor. Ve bu koruma alanlarının içerisine şurada Saros Körfezi var. Saros Körfezi'ni koruma alanı ilan ediyorlar. Ne oluyor biliyor musun? Türk Deniz Kuvvetleri'nin tek atışlı tatbikat yapabileceği alan deniz memeleri koruma alanı ilan ediliyor. Bu kim tarafından? Türkiye tarafından mı? Yunanistan tarafından ve Türkiye'den de destek buluyorlar. Ve dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin Adalar Denizi'nde tatbikat yapmasının önü kesiliyor. Yunanistan'a anlaşmalarla egemenliği devredilmemiş adacık kayalıklar var. Egaidak diyoruz. Sayısı 176 bunlar. Bu 176 nasıl sahip çıkacak şimdi? Burası benimdir nasıl diyecek mesela. Bazılarında hiçbir kayalık yani. Ama bir kayalık deme. Bir kayalık deme. Bir kayalık şöyle diyelim. Bir kayalık dediğin yerin karasuları Karadeniz'de 12 mil. Burada 6 mil. Akdeniz'de 12 mil. Şu kadar çevresi vatan toprağı oluyor. Bir etki alanı var aslında kayalıkta. Vatan toprağı oluyor. 6 mil yarıçaplı alanı düşün. 11,5 kilometre. Gemlik ilçesi kadar büyüklüğünde bir alan. Köyleriyle beraber. Bir kaya parçası. Denizin üstünde baş gösteren. Onun için bir kaya parçası deyip geçme. Bir kaya parçası dediğin yer bir Gemlik ilçesini köyleriyle birlikte neredeyse Yalova iline yakın bir alanı vatan toprağı yapıyor. Peki bunlara nasıl sahip çıkacak? Onlara da ne yapıyor biliyor musun? Natura 2000 diye yazalım buraya. Natura 2000. Bak şimdi basamak basamak gidiyor. Natura 2000 diye kuş besleme alanları yapıyor. Gidiyor o egemenliği kendisine devredilmemiş adacık kayalıklar var ya burada bir sürü 170. Onlara kuş yuvaları koyuyor. Egemenliği bana aittir diye egemenlik göstergesi. Yunan Cumhurbaşkanı diyor ki egemenlik haklarımızın korunması için bu çok önemlidir diyor. Bu proje çok önemlidir. Natura 2000 diyor bunun üzerinde durmalıyız diyor. Halbuki projenin yansıması çok çevreci bir olay gibi gözüküyor ama siyasi bir olay. Çevreyi kullanıyor. Daha kötüsünü söyleyeyim. Bu Natura 2000 var ya çevre. Kıbrıs adasında Karpaz burnunu kapatıyorlar Natura 2000'le. Yerleşime kapatıyorlar. Neden? Türkler oraya yerleşmesin diye. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Birliği projesine dahil oluyoruz diye Güney Kıbrıs Rum yönetimi eliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz burnunu yaklaşık 1/3'ünü yüz ölçümünün yerleşime kapatıyor. Peki burada da benzer bir etki alanı oluşabiliyor mu? Tabii. Ya burası bir kere şurasını kapatarak buraya Türkler yerleşmiyor. Ve sürekli olarak da bu Karpaz burnunu almak istiyorlar. Çünkü neden? Karpaz burnu en fazla deniz yetki alanı için ışıma yapan alan. Yani burası. Tamam mı? Şimdi buraya sahip olan Doğu Akdeniz'de şu alana sahip olur. Bu alanın bir önemi var mı? Bu alan petrol var, doğalgaz var. Her şey var burada. Balık var, her şey var. Şimdi geldik Natura 2000. Bizim çevreciler, Tarım Bakanlığı'nın yetkilileri, neler falan da. Kuşlar korunacak falan diye atıyor. Bilmiyorlar ki bunun siyasi sonucu var. Adam bunu bir maske olarak kullanıyor. En son geldiğimiz nokta ne? Yunan Başbakanı Macron'la birlikte açıklama yapıyor. Diyor ki deniz parkları ilan ediyoruz. Bu okyanus konferansı, bizim okyanus diye, bizim denizler diye konferans yapılıyor. Konferansın açılış konuşmasını kim yapıyor biliyor musun?
Ben sana söyleyeyim şimdi. Yapan Fener Rum Kilisesi başpapazı Bartolomeos yapıyor. Amaç ne? Deniz parkları ilan ediyoruz. Denizin altını, üstünü, canlısını, cansızını koruyacağız. Bu aslında 3. bir aşama Tabii, projelerde. deniz parkları. Park. En güncel olan da bu. Evet, en son tehlikede bu. Yani bunu atlıyorlar. Bunu yaptılar. Bundan bir kazanç elde ettiler. Bundan bir kazanç elde ettiler. Ege Aydakları aldılar. Deniz kuvvetlerini kısıtladılar. Şimdi de münhasır ekonomik bölge ilan etmek yerine fiili olarak buralar bizimdir demek için şu bölge, bak. Bu bölge deniz parkı. Ne demek deniz parkı? Deniz parkı şu. Ben burada hiçbir balıkçılığa da müsaade etmiyorum. Tatbikatlara da müsaade etmiyorum. Canlılar rahatsız olmasınlar. Deniz tabanı bozulmasın falan diyor. Burayı kapatıyor. Sen ne demek ya, buralar açık deniz alanı? Senin yetkin mi var? Senin münhasır ekonomik bölgen mi ki burası? Balıkçılığa falan yasaklamaya kalkıyorsun. Sen kimsin? Sen kimsin? Buraya dolayısıyla sahiplenmiş oluyor. Bu ne demek? Türk balıkçısı buraya giremez. Türk Deniz Kuvvetleri buraya giremez. Demirleme yapamazlar. Balık avlayamazlar. Rüzgar enerji santrali kuramazlar. Açık deniz alanı, yani herkesin malı olan alanı yasaklayarak kendi malı yapıyor. Başkalarına yasaklayarak kendi malı yapıyor Yunanistan. Peki deniz kuvvetlerimizi hangi alanlarda daha çok kısıtladı diyebiliriz belki? Bu şu Kiklat Adaları ve Menteş Adaları kadar olan bölge ve Adalar Denizi'nin kuzeyi. O zaman buralarda tatbikat yapamadıktan sonra, giremedikten sonra, balıkçılarımız çıkıp burada avlama yapamadıktan sonra bu deniz bizim de olmuyor ki. Onun için bu deniz parkları meselesi bir tabiat meselesi değildir. Bir doğa koruma meselesi değildir. Bu bir egemenlik meselesidir. Uyanmalıyız, uyandırmalıyız ve tedbir almalıyız. Şimdi Dışişleri Bakanlığı da kendi deniz parklarımızı ilan etmeye çalışıyor. Tabii bizim bunlardan önce harekete geçmemiz lazım. Kokuyu çok iyi almamız lazım ve harekete geçmemiz lazım. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın bu faaliyetleri de önemli. Biz bunlarla beraber kendimiz onlara bir cevap vermeliyiz. İtiraz etmek yerine kendi tezimizi ortaya koymaya artık alışmalıyız. Mavi Vatan haritası gibi, Libya Anlaşması gibi. Bunlar çok önemli işler. Bizim hareket tarzımız bu olmalıdır. Aksi takdirde fiili olarak elimizden çıkar burası. Ne gibi hamle yapabilir Türkiye? Türkiye'de der ki bu açık deniz alanlarında ben deniz parkı ilan ediyorum. Mesela gelir Yunanistan ana karasının önündeki alanları deniz parkı ilan eder. Buraları deniz parkı ilan eder. Kendisi buralarda deniz parkı ilan eder. Bakın Yunanistan o zaman itiraz eder. Çünkü emsal bir karar olacak Türkiye'ninki de aslında. Der ki kardeşim sen Adalar Denizi'nin sahibi sen misin der bize. Sen misin peki o zaman? O zaman işte gerçek amaç ortaya çıkar. Yunanistan'ın itirazında gerçek amacın doğayı korumak ya da canlıları bilmem neleri korumak olmadığını, çevreyi korumak olmadığını o zaman anlarız. Zaten Macron da Yunanistan'a münhasır ekonomik bölge için destek veriyorum demesi durum budur. Peki Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından bakarsak onların hakimiyeti devam ediyor aslında. Onlar devam ediyor. Önemli olan. Kıyaslarsak Türk Deniz Kuvvetleri'yle nasıl bir kıyas edebiliriz iki tarafı? Yunan Deniz Kuvvetleri istediği gibi hareket eder. Etmese bile Türk Deniz Kuvvetleri'nin hareketini engeller. Tatbikatını engeller, varlık göstermesini engeller. Sadece deniz kuvvetlerinin değil, balıkçılar da avlayamadığına göre orası avlanamadığımız, gezemediğimiz, tozamadığımız, tatbikat yapamadığımız yer bizim midir? Değil. Ki dönem çok Türk balıkçıların başına gelen videoları gördük, taciz edilmesi. Evet, Zürafa Kayalıkları bölgesindeyiz. Şu anda bir Yunan botu üzerimize doğru geliyor tacize. Bir yandan da Türk botumuz geliyor. Şöyle dürbünümden göstereyim. Biliyorsunuz daha önce de saldırmıştı bu Yunan botu. Bunlara bu yaptıklarını mutlaka koruyacağız. Taciz etmek değil, insanları öldürüyorlar. Evet. Ateş ediyorlar, teknelerini batırıyorlar. Yani o bakımdan o çok önemli bir durumdur. Uyanık olmamız lazımdır. Bu Yunanistan hiç durmuyor. Bütün iyi niyetimize rağmen durmuyor. Yunanistan sürekli istiyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.